11 Nisan gecesi başladı, akşam üzeri başladı zaten olay. Eksi 13.6 hatta bazı yerlerde eksi 15'e kadar düştüğünü gördük. Kuluncağa doğru eksi 13,5 santigrat derecelerden bahsediyoruz. Ama onun çok üstünde ve çok dışında bir kar yağışı meydana geldi. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. 12 Nisan'da yaşanan bu don felaketini ilk defa yaşadık. Aslında bir felaketi değil, depremden sonra yaşadığımız en büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Malatya topografik durumu donun şiddetinin artmasında da önemli rol oynamıştır. Bizim tamamı yanmış durumda. Bütün yapraklar sıcak su dökülmüş gibi yanmıştı. Kayısıdan çok daha fazla anlam ifade eden bir tarımsal ürün. Malatya bunu acı olarak Eylül-Ekim ayında öğrenecek. Dünyada kayısıyla anılan tek şehir Malatya'da 12 Nisan 2025 tarihi daha önce yaşanılmamış bir durum ortaya koyuyordu. O güne kadar bu boyutta bir zirai don yaşanmamıştı. Üreticisi, ihracatçısı, esnafı, odası, üniversitesi hatta siyasetçisi kayısının maruz kaldığı bu felaket karşısında çaresiz şekilde sessiz kalıyordu. Kayısı çiftçisinin bahar aylarındaki tedirgin bekleyişi 12 Nisan sabahında sessizlikle sonuçlanmıştı. O gün bu şehir sessizliğe gömülmüştü. Çünkü Malatya yanmıştı. Emeklerimize bak. Daha dün buraları sürdük. Hiçbir şey yoktu. Her şey borçtan, mazot borç, gübre borç, ilaç borç. Biz ne yapacak bu ağacı? Biz ne yapalım? Emeğimize mi üzülelim? Yaptığımız emekler hep boşuna gitti bir yıllık. Çiftçi için, özellikle kayısı üreticisi için Nisan ayı tedirginlik, umut ve dikkat ayıdır. Şimdi Nisan ayı bizim pür dikkat olduğumuz bir aydır. O aylar kayısıyla, kayısının durumuyla sürekli ilgili olan insanlarız. O aylar her daim bir şeyler yaşanır. Bir endişe olur insanlarda. Nasıl bir durum olacak, bahçelerdeki vaziyet ne olacak diye. Ama onun çok üstünde ve çok dışında bir kar yağışı meydana geldi. Kuzey Yarımküre'de rutin don tarihleri vardır. Bunların ilki Mart 9'udur. Mart 9'u yeni takvime göre 13 gün eklediğimiz zaman 22 Mart tarihine denk gelir. Mart 9'unun 9'u ikinci don tarihidir. 4-5 Nisan soğukları, 11-13 Nisan soğukları, April'in 5'i, April'in 5'inin 5'i, Hıdrellez soğukları 6-8 Mayıs'tır. En son don tarihi Engir-Gran fırtınasıdır. Engir-Gran fırtınası 18-19 Mayıs'tır. 2025 yılında yaşadığımız bu don olayı normalde rutin Kuzey Yarımküre'de 2-3 yılda bir tekrarlanan don olayıydı. 12 Nisan günü yaşadığımız olay, bugüne kadar yaşadığımız Malatya'da yaşanan, daha doğrusu belki de Türkiye'de yaşanan en şiddetli donlardan bir tanesiydi. Belki de en şiddetli olanıydı. Aslında don sınıflandırmasında şöyle iki şey kullanıyor. Bir kış donları, ilkbahar geç donları ve sonbahar erken donları diye 3 grup var. Ama normal sezonunda ilkbaharda yaşanan bir ilkbahar geç donu zararı değildi bu husus. Bu kışın görülebilecek bir zarardı. Yani kış donları, kış soğukları zamanında görülebilecek bir şeydi. Biz bunu ilkbaharda yaşadık. Nisan ayı içerisinde yaşadık. Kutup bölgede bir aktif hava kütlesi vardır. Bu aktif hava kütlesi hiçbir zaman şeye inmez. Güneye hiçbir zaman diyorum ya. Çok nadir olarak güneye iner. Şimdi biz buna Rossby dalgası diyoruz. Böyle kutup civarından güneye doğru, Mısır'a doğru bir oluk oluşur. Bu oluktan kuzeydeki o aktif hava, kutup havası ta Mısır'a kadar gider. O geçtiği zaman muhakkak rekorde düşer. Ama az ama çok. 12 Nisan'da artık çiçekler açmaya başladı. O dönemde geldiği için tahribatı çok fazla oldu. Yani bunun esas donu meydana getiren olay kuzeyden gelen bu Rossby dalgaları aktif hava kütlesi. Bunlar genelde Mart ayı içerisinde gelir. Bazen Mart'ın ortasında, sonunda falan geçer. Mart'ın başında olursa bu çok hafif atlatılır. Ama Mart'ın sonuna doğru gidip de Nisan'a kaydığı zaman bu don hasarı ne yapar? Çok daha artar. 11 Nisan gecesi başladı, akşam üzeri başladı zaten olay.
Zaten meteoroloji uyarılarda bu yönlü bir afet olacağını bildirmişti ama bu boyutta olacağı konusunda bir tahmin yürütmek çok zordu. Ve içerisinde bulunduğumuz akşam 11 Nisan tarihi itibariyle kar yağışıyla sistem başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle 12 Nisan'a tekabül ettikten sonra gece 1 gibi kar yağışı durmasıyla beraber çok ani bir sıcaklık düşüşü meydana geldi. Eksi 13.6 hatta bazı yerlerde eksi 15'e kadar düştüğünü gördük. Bu tabii bizi ciddi şekilde endişelendirdi. Gece 1'den sabah saat 9'a kadar hep karı izledim. Şuradaki ilaç makine baktım su vardı içinde donmuştu. Kalktım onun suyunu boşalttım. Ondan sonra sabah oldu her taraf buz. Gece 1'den sonra yatamadım. Bütün yapraklar sıcak su dökülmüş gibi yanmıştı. Sanki üzerine sıcak bir su dökülmüştü. Malatya'nın üzerine kaynar su dökülmüştü. 11-12 Nisan tarihlerinde Malatya'nın tek markası kayısı yanmış, bitmiş ve küle dönmüştü. Malatyalılar için kayısı sadece bir meyve değildi. O bir kültür, şehirde yaşayanları birbirine bağlayan sosyal bir ürün ve en önemlisi Malatya'nın can suyuydu kayısı. Susuz kalan bu şehirde zirai dondan sadece kayısı meyvesi etkilenmedi. Malatya bir nevi güneşin altın yumurtasını kaybetti. 6 Şubat nasıl bu şehri yerle bir etmişse ve akıllara kazınmışsa 12 Nisan tarihi de uzun yıllar Malatyalıların aklından çıkmayacaktı. Hem şehrin bütün bölgelerini yakmış durumda, hem bütün meyve ağaçlarını, yani çekirdekli bütün ağaçları yakmış durumda. Ayrıca eskiden örneğin işte İzoğlu'da kalede yanarsa Hekiman'ın Kurşunlu bölgesi tutuyordu ya da Dareni'de yanıyorsa Hekiman tutuyordu, Dilek yanıyorsa Akçadağ tutuyordu. Ama bu sefer şehrin tamamı yanmış durumda. Kuluncağa doğru eksi 13,5 santigrat derecelerden bahsediyoruz bu. Çünkü çok farklı. Malatya'da 600 rakımdan 1600 rakıma kadar kayısı var. Bu geçen şeyde eksi 7 santigrat derece, eksi 13,5 santigrat derece çok yüksek rakamlar. Bizim ilkbahar geç donlarında yaşadığımız böyle 2-3-5 derecelik bir düşüklük değil bu. Hani onun için de şu söylenildi. Acaba biz bunlar ağaçları kurtarabilir miydik? Meyve olmasa ağacı, ağaç olmasa dalını yani nasıl şey yapardık diye. Ne kadar dayanıklı bir çeşit de olsa, ne kadar sisteme de yapsak, ne kadar taç seviyesinden yağmurlama da yapsak, ne kadar pervane ile havayı karıştırıp da bunlar hep ilkbahar geç donu tedbirleridir. Bunlarla yapabileceğimiz 2-3 derecelik bir yükselmeyle biz bu afetin etkisinden kurtulamazdık. Mutlaka zarar yapacaktı ve görüldüğü gibi de yaptı. Sadece meyveler gitmedi. Çok farklı seviyelerde ince sürgünleri de yaptı. Dallarda da hasar meydana getirdi ve tabiri caizse ağaç haşlanmış bir hale geldi ve zararın boyutu hakikaten çok genişti. 80-81 yılında meydana gelen ilkbahar geç donlarını yaşadık. Daha sonra 93 yılında, 96 yılında, 2004 yılında, 4-5 Nisan 2004 yılında ve en son 2014 yılında 30-31 Mart günü meydana gelen don olayında arazideydim. Tüm olayları tüm çıplaklığıyla takip ettiğimi biliyorum. Bizim 11-12 Nisan 2025'te yaşadığımız don olayı o kadar şiddetliydi ki bu Karakaya Baraj Gölü'nde ısı transferi yapılmış olmasına rağmen Malatya'da çok az bir iki bahçe dışında hiçbir yerde kayısı meyvesi kalmadı. Bırakın kayısı meyvesini birçok alanda kayısı ağaçlarında dal kuruması, belki kayısı ağaçlarının kurumasına doğru gidecek olan bir don olayıyla karşılaştık. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştık. Yani alışık olmadığımız bir şey. Ağaçlar kar içinde, yerler kar içinde ve üzerinde daha o saatte, sabahın erken saatinde kayısı büzüşmüş, donmuş, rengi değişmiş, kararmaya başlamış, kararmış ve elimize attığımızda dokuların öldüğünü hissettim. 78 yılında başlayan kayısı ile ilgili hikayemizde biz 12 Nisan'da yaşanan bu don felaketini ilk defa yaşadık ve büyük bir felaketti. Bu felaket 36 ili etkiledi ama en çok etkilenen il Malatya'ydı. Malatya'mızın, mahsulümüzün yaklaşık %100'ünü yakan bir don felaketi yaşadık.
asrın bir felaketi değil, depremden sonra yaşadığımız en büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Hem üretici hem ihracatçı olarak. 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık Malatyalılar olarak, ihracatçılar olarak bütün arkadaşlar. Çalışan personel eksikliği oldu en başta. Sonrasında Malatya'da bir nüfus kaybı gerçekleşti. Bunun yanında iş sektöründe büyük bir kayıp yaşandı. Yaklaşık bir 100 yıldır böyle bir felaketiyle karşı karşıya gelmemiştir. Malatya'da şu an %100 bir ürün kaybı var. Şimdi Malatya depresyon sahası. Beydalar nereye bakıyor? Kuzeye bakan yamaça bak. Beydaların artık Celikan tarafı nereye bakıyor? Güneye bak. Soğuk hava dalgası nereden geliyor? Kuzeyden geliyor. Onun için en fazla neresi etkilendi? Malatya'nın kuzeyinde Beydağlar eteklerinden başlayıp ta Tokma Havzası'na kadar etkilendi. Malatya'nın topografik durumu bu donun şiddetinin artmasında da önemli rol oynamış. Tabii 34-39 ilde bir felaket, don felaket olduğu ifade ediliyor, söyleniyor. İşte Niğde'sinde, Manisa'sında, hatta Adana'sında bile bir don olduğu söyleniyor ama oradaki durumla bizim durumumuz çok farklı. Bizim tamamı yanmış durumda. Hasarımız %100 bizim. Bizim onlardan bir farkımız daha var. Çok kimse dillendirmiyor. Bizim ağaçlarımız zarar gördü. Ağaçlarımız, yani örneğin birçok çiftçi önemli bir genç ağaçlar dışındaki ağaçların önümüzdeki yılda ürün vermeyeceğini söylüyorlar, ifade ediyorlar. Mazotu borçla alıyoruz. İlaçtan borçla alıyoruz. Gübreyi borçla alıyoruz. Ne zaman ödeyeceğiz? İşte Temmuz'da, hemen kayısı Temmuz'da, Ağustos'ta hemen çıkar çıkmaz satıp önce borçlar ödüyoruz. Şimdi öyle bir imkan yok. Yani hakikaten durum böyle konuşulduğundan çok daha yakıcı bir durum. Çok daha acı bir durum. Bizim zarar boyutumuz çok fazla. Öğrenci eksperleri var mesela, benim öğrencim olan yüksek lisans öğrencim Tarsim'de eksper, şu an Giresun'dalar. Dün akşam paylaşmış. Ben de oradan yazışayım diye, durumu sorayım diye. Hocam dedi, burası Malatya gibi değil. Burada %50-60 civarında meyve var. Benim öğrencimin babası Manisa'da, o bağların %70'i, alandaki arazinin %70'inin %100 vurmuş ama geriye kalan %30'da meyve var ve zararlanmanın boyutu farklı. Geçen yine Elazığ'daki üzüm üreticilerinden bir iki görüşme yapmıştım. Onlar da diyorlar ki işte mesela 200 ton diyelim ki bir ev arazinin büyüklüğüne göre, bağının büyüklüğüne göre ürün çıkartıyor. Ama diyor bu sene 15-20 ton çıkar. Yani %10 oranında da olsa mevcut ürettiğini belli bir ürün çıkartabiliyor. Yani o devletin desteklemelerinde ya da o teşvik ya da üreticilerin ihtiyaçlarının giderilmesi, masraflarının karşılanması açısından böyle bir kategorize edilmesi lazım. Zarar boyutuna göre bir teşvik mekanizmasının uygulanması bu anlamda daha faydalı olacaktır. Malatya bu açıklanan 39 il içerisinde zirai dondan etkilenme durumu, gerekse de bu etkinin tarımsal üretim olan etkisi en olumsuz olan il durumunda. Çünkü tamamen kayısı üretimine yönelik ve kayısının en hassas olduğu bir dönem, zarar görmüş olması sadece bugün değil, önümüzdeki süreçte de ekonomik olarak da üreticinin yetiştiriciliği, yine ağaçların fizyolojisi açısından ciddi anlamda bir problem yaşanacağı gibi. Çünkü diğer illerden görüştüğümüzde bazı ürünlerde %40'lar, %50'ler, %70'ler değişen oranlarda hasar söz konusu iken Malatya iline münhasır kayısı yetiştiriciliğinde bu %90'ların çok üzerinde, %100'lere yakın bir hasar söz konusu. Bu yıl Malatya için gerçek anlamda bir meyve üretimi beklemiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurt genelinde soğuk hava etkili oldu. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da 11-12 Nisan günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok altına indi. 36 ilde zirai dondan dolayı birçok ürün kaybı yaşandı. Ama Malatya'da çok farklı bir kayıp yaşandı. 1 milyon dekar alanda yaklaşık 10 milyon kayısı ağacı haşlanmış gibi hem meyvesi hem yaprakları hem de genel görünümüyle bir günde Mayıs ayından Kasım ayına hızlı bir geçiş yaptı. Kayısının başkenti olarak biliniyoruz. Ben kendimi bildim bileli Malatya kuru kayısı ihracatı %85-90'larda dünyaya kayısı
penceresini açan bir memleketiz. Dolayısıyla dünyaya sesini bu manada duyuran bir Malatya'yız. Biz şimdi kayısının başkentiyiz demeye devam edeceğiz cümlesi üzerine bütün çalışma ve gayretimizi kuruyoruz. Biz başka bir cümleden motivasyon alabilecek durumda değiliz. Kayısının başkenti olmaya devam edeceğiz. Her halükarda ve şartta. Kayısının başkenti diyoruz. Niçin diyoruz? Çünkü başka bir yerde yok yani. Böyle bir kayısı yok. Böyle ihracata değer kalitede bir ürün yok. Bugün Türkiye Cumhuriyetlerde özellikle Özbekistan, İran gibi, Tacikistan gibi ülkelerde de kayısı üretimi var. Ancak tabii oradaki çeşitler farklı, bizdeki farklı. Kalite olarak da bizimkilerle kıyaslanamayacak derecede. Onların bu yıl üretimleri var. Fakat bizdeki üretim olduğu sürece kayısı her zaman Malatya'ya ekonomik anlamda ciddi getiri sağlayan bir ürün olacaktır. Kayısı Malatya'mız için, ülkemiz için de çok kıymetli bir tarımsal ürün. Kayısı sadece tarımsal ürün olmakla da kalmayıp aslında Malatya'nın kültürüne, ticaretine, Malatya'nın gündelik hayatına yön veren bir tarımsal ürün. Kayısı Malatya için sadece bir üründen, bir meyveden ibaret değil. Kayısı öyle bir ürün ki aslında bir cümleyle özetlersek kayısının Malatyalıların güvencesi. Yani herkesin güvencesi. Kayısı Malatyalıların güvende yaşamasını hissettiren önemli bir ürün bizim açımızdan. 40 yıldan beri de kayısı konusunda çalışıyorum. Bu konuda yazmış olduğum çok sayıda kitap var ve bu ilin ülkemiz için prestijli bir ürün olduğunu bildiğim için bütün akademik hayatımı ben kayısıya adadım. Ağustos-Eylül ayında Malatya ekonomisi, Malatya üreticisi yaşayarak öğrenecek ve bunu acı bir şekilde öğrenecek. Çünkü Malatya'da yaş kuru kayısı, kayısı çekirdeği hepsini birlikte düşündüğün zaman yaklaşık olarak yuvarlak bir rakam 500 milyon dolar bir sıcak paradan bahsediyoruz. Bu Malatya'nın her alanında yani inşaatından turizmine kadar araba galerisinden diğer taraftan sanayine kadar her yerine hitap eden bir üründü. Yani Malatya için ne ifade ettiğini ben biliyorum ama Malatya bunu acı olarak Eylül-Ekim ayında öğrenecek. Olaya sadece bir meyvenin yanması, donması olarak bakamayız. Çünkü kayısı sadece Malatya için değil, hasat etmeye gelen, Güneydoğu'dan gelen işçi için de bir umut. Öğrenci ise burs parasını, o bir yıllık okuma masrafını çıkaracak. Anne babalar için, işçilerin anne babaları için kızını ya da oğlunu evlendirecek düğün parası olacak. Ülke ekonomisi için istihdam yaratma demek. Yani kayısı aynı zamanda bir sosyal ürün, aynı zamanda bir kültürel ürün. Kayısının bir başka boyutu da şu vardır. Malatya için bir yaşam kültürüdür. Sadece üreticiler bu işten kar sağlamaz. Çarpan etkisi alabildiğine geniştir. Bu işin ticaretini yapan, ihracatını yapan, üretim aşamasında, hasat aşamasında, depolanmasında işçilik ve o konudaki istihdam ve her yaş grubundaki istihdama yönelik bir ürün olması nedeniyle de çok önemli bir sosyal bir çarpan etkisi var. O açıdan biz sadece kayısıyı tarımsal üretim olarak değerlendirmiyoruz. Malatya için çok ciddi anlamda bir yaşam kültürü, bir sosyal hayat şekli olarak değerlendiriyoruz. Bu rakamları üst üste koyduğumuzda da Malatya ekonomisi açısından ve Malatya tarımsal üretim alanı içerisindeki potansiyeli açısından da fotoğraf net olarak ortaya çıkıyor. Kayısı Malatya için aslında hayatın her anlamda yer alan, ülkemizin de ihracatı açısından son derece önemli bir tarımsal ürün. Yıllık ortalama 500 milyon dolarlık bir ihracat kapasitesinin olduğu, 40 binden fazla çiftçimizin doğrudan faaliyetiyle uğraştığı bir ürün. Malatya'mızın her alanına sirayet eden, aslında kayısıdan çok daha fazla anlam ifade eden bir tarımsal ürün. Bazı yerlerde 17 derece olmuş. Evet, Kuluncak'ta falan. Zaten 6 dereceyi geçtim artık eller yukarı diyorsun. Ona yapacak bir şey olmuyor. Eksi 13 uçtan yer oldu. Ağaçlar böyle yanmıyor. Yani böyle de ufak sıkıntılar oluyor mu? Zaten biz teknik olarak arkadaşlarımızın çok il müdürlüğündeki, ilçe müdürlüğündeki arkadaşlarımız da bunların önümüzdeki sene de meyve vermesi için bütün gücünü ona yönlendirecekler. Çünkü bu sene olan oldu yani artık. Buna geri dönüp herhangi bir şey yapmışlar. Depremden sonra ikinci bir felakette bu şekilde yaşadık.
Yani özellikle şimdi hani Malatya meyve kayısı üretiminin yarısını ihracatının 4'te 3'ünü yapıyor. Yani çok önemli. Ekonomisi de buna büyük oranda bağlı. Dolayısıyla bu depremden sonraki bir şey olarak düşünebiliriz. Her yıl dünyaya yaklaşık 90 bin ton kuru kayısı ihraç eden Malatya'da 2025 yılında 1 kilo kayısı bile çıkmayacak. 50 bin çiftçinin her yıl ürettiği 500 bin ton yaş kayısı meyvesi bu sene sekteye uğradı. Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya'da yaklaşık 50 bin çiftçi, her yıl 500 milyon doları bu ülkeye kazandıran kayısı ihracatçısı ve tüm Malatya şu soruyu soruyor: devletimiz ne kadar yardım yapacak? Don'un %100 yaktığı ağaçlara ne masraf ediyorsan %100 tutan ağaçlara aynı masraf ediyorsun. Hatta şimdi daha fazla o ağaçlar yaşasın diye daha yeni ilaçlar kullanacaksın. Daha fazla gübre vereceksin. Daha fazla enerji harcayacaksın. Dolayısıyla kayısının tutsa da tutmasa da masraf aynı. Bu yıl daha fazla masraf olacak. Gelecek yıl daha masraf olacak. Bir büyük belirsizlikle Malatya karşı karşıya. Üreticimiz gitmiş, traktör almış, ona göre gitmiş işte çapa almış ve borçlanmış. Şu an hem işveren anlamında hem üretici anlamında gerçekten şu an zorluklarla karşı karşıyayız. 12 Nisan'dan önceki 6 Şubat felaketimiz bizim esasen esnafımızı muazzam bir şekilde etkiledi. Çünkü hem bina anlamında hem de iş anlamında çok büyük bir kayıp yaşadı Malatya. Bu yaşadığı felaketin tabii yanında bir de esnafımızın mali yükümlülüğü çoktu. Çünkü hem SSK ile ilgili olan, mali, KDV, stopajla ilgili olan ödemesini yapamadı. Yapamadığı gibi hem de çok da iş yapamadı. Alım satım işleri çok iyi dönmedi. Bunun akabinde 12 Nisan felaketi Malatya için büyük bir felaket oldu esasen. Ve bunun altında Malatya'nın şu anda kalkması güç. Özellikle bir Malatyalı vatandaş olarak benim çok fazla önemsediğim durum üreticinin durumu. Üretici ve çiftçi ile alakalı alınması gereken tedbirler ve durulması gereken nokta bundan sonra kayısının yolculuğunu belirleyecek bana göre temel parametre. Bu yıl ne kadar ihracat yaparız, bu yılki dünya rekoltesine işte katkımız ne olur, 500 milyon dolarlık gelirle alakalı pozisyonumuz ne ölçüde? Evet, bunlar gerçekten negatif veriler olarak bu yıla yansıyacak. Bu yılki Malatya'nın ekonomik, sosyal ve psikolojik yaşamına da yansıyacak. Ama biz uzun vade ve orta vadede baktığımızda yine desteklerimiz Tarsim ve Tarsim'den dışında ÇKS uygulaması, çiftçi kayıt sistemi uygulaması ve veriler ışığında biz acaba ne gibi destekler hükümet olarak? Tabii bu felaketin akabinde haliyle sanayide çalışan yaklaşık 7-8 bin tane çalışanımız çalışamayacak. Sanayicimiz bunun çalışmayan işçimizin tazminatını ödemesi icap edecek. Bir de bu tabii haliyle bir mali bir yük gelecek. Bunun dışında köylümüze ve çiftçimize gelen çalışan yaklaşık 80-100 bin tane mevsimlik işçimiz de çalışamayacak. Bunun yanında tabii haliyle bu köylümüze ve sanayiciye destek olan yan ham madde ya da yan mamulü satan, işte kasa satan, sebzeyi satan, ekmeği satan esnafımız da çalışamayacak. Geniş bir dalga boyuna ait bir felaket ve komple Malatya etkilenmiş olacak. Malatya etkilendiği gibi Malatya'nın da mali yapısı da etkilenmiş olacak. Tek gelir kaynağımız kayısıya bağlı. Yani kayısının hiç olmayışı demek Malatya'mızın gerçekten şu an zor durumda olduğunu göstermekte. Yani bu açıdan da esnafımızın da bu yönden gerçekten zor durumda olabileceğini göstermekte. Bununla alakalı devletimizin borçlar nezdinde çiftçimizin, esnafımızın yanında olmasını bekliyoruz. Bizler de tabii ki ihracatçıları da. Parayı verecek iktidar, desteği verecek iktidar. Yani bu öyle çok sanıldığı kadar da bütçeyi sarsacak bir şey değil. Bakın yaşadığımız olaylara bakınca aslında bütün Türkiye'deki çiftçilere yıllık bu paraların tamamı verilebiliyor. Geçmişte de böyle bir don oldu, bu şekildeydi. Rahmetli Mevlüt Aslanoğlu ilgilendi. O zaman Cumhurbaşkanımız başbakandı. Çok güzel bir para verdi, destek verdi çiftçiye. Ama şu anda da masrafını verecek, kimse bilemiyor ki ne alacağını. Devletin burada yapması gereken
hiçbir böyle detaya ya da şeye girmeden üreticiye iş hacmi, bahçesinin hacmine, büyüklüğüne ve masrafının büyüklüğüne göre direkt doğrudan bir dönüm başına destek vermesidir. Hibe bazında destek vermesidir. Çünkü daha 16 ay bu çiftçi 16 ay bakım yapacak, 16 ay masraf yapacak, 16 ay bir yıl sonraki ürünün umudunu yeniden yaşayabilmesi için ona maddi destek verilmesi gerekir. Kayısı her zaman maliyetli bir üründür ve bunun yanında üreticilerimizin sulama birliği borçları var, elektrik borçları var. Kayısı bazı bölgelerde haftada bir sulanıyor. Bunların da yükünü biraz çiftçimize ağır olduğu için, üründe olmadığı için, bunları karşılayacak gelirleri olmadığı için devletimizin çiftçimize bu yönden kolaylık sağlamasını istiyoruz. En azından ürünlerine daha iyi bakabilmeleri için sulamasını zamanında yapıp ilaçlamasını rahatça yapabilmesi adına devletimizin üreticimize destek olmasını bekliyoruz. Köylü ayağı çok önemli bizim için. Açık söyleyeyim, çünkü köylü imal ettiği için, ürettiği için, çalıştığı için, emek çektiği için biz zaten bugün yediğimiz, içtiğimiz hepsi köylüye muhtaçız. Biz içtiğimiz çayı, giydiğimiz ceketi, gömleği bile köylünün sayesinde kazanmaktayız. Onun için köylünün bizden önce desteklenmesi lazım. İvedilikle en hızlı köylünün desteklenmesi lazım. Bunda bizim ötelenme diyoruz, bizim ödememizle ilgili, ama köylü değil ötelenme, köylünün silinmesi lazım. Köylünün kamuoyu olan, devlete olan borcunun silinmesi lazım. Köylü desteklenmeli, çünkü köylü hiçbir mahsul yok şu anda elinde, başka bir iş yapmamakta, yalnızca kayısıyı beklemekte, düğününü kayısıyla hesap yapmakta, evini öyle almakta, evin nafakası kayısıdan gelmekte. Onun için köylünün bir an önce hızlı bir şekilde desteklenmesi lazım. Böyügeram'ın bir sandığı vardı. Sandık sonbaharda üzümle, cevizle, elmayla, yemişle dolardı. Böyügeram bizi o sandığın yarısına kadar verirdi kışın. Ondan sonra yarıyı buldu mu keserdi. Bir sefer sandığının kilidini unutmuş, biz açtık baktık ki sandığın yarısı dolu. Dedik ya Böyügeram, sandığın yarısı dolu, niye vermiyorsun dedik. Ne dedi bize? Oğlu dedi, seneye olmazsa ne olacaktı, ne yiyecektiniz dedi. Şimdi Malatya'nın geleneğinde muhakkak bir stoklama yapar. Şimdi biz bu stoklamayı da bileceğiz. Yani her sene ürünün aynı miktarda yetişmesi mümkün değil. Bu işte bazen iklim olayları oluyor, bazen işte mesela hastalıklar oluyor. Bazı yıllar işte fiyatın düşmesi, yükselmesi falan gibi bir sürü içerisinde faktör var. Devletin bu konuda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli planlamalar yaparak böylesi yıllar içinde oluşturacağı kurumlarla kayısı stokunun yapılması ve böylesi seneler için piyasaya arz edilebilmesi için kayısı stoklarının sağlanabilmesinin de gerekli olduğunu biz bugün görüyoruz. Malatya kayısından sonra kayısı yok biliyor musunuz dünyada? Bu bir gerçek var. Yani Malatya kayısı bitti.